Hello, kanalıma hoş geldiniz. Bugün size Final Cut Pro'yu kullanarak videolarımı nasıl editlediğimi göstereceğim. Çok fazla laf uzatmadan videoya geçelim. İlk olarak uygulamamızı açmakla başlıyoruz. Uygulamamızı açtıktan sonra yan tarafta bulunan o daha önceden kullandığımız, kendimizin oluşturduğumuz kütüphaneleri kapatıyoruz. Sonra New kısmına gidip kendimize bu proje için yeni bir kütüphane açıyoruz. Bu kütüphaneyi istediğimiz gibi adlandırabiliriz. Kütüphaneyi açtıktan sonra içerisine yine aynı sekmeden yeni bir proje açıyoruz ki kliplerimizi buraya yükleyebilelim. Yine buraya da ismimizi yazıyoruz. Bu ekrana iyice dikkat etmemiz gerekiyor çünkü video kısmındaki 1080 HD kısmına dikkat etmemiz lazım ki videomuz bu şekilde hazırlansın. Daha sonra burada gördüğünüz oka tıklayarak video kliplerimizi harici belleğimizden projemize yüklüyoruz. Hepsini seçtikten sonra Import Selected'a basmanız yeterli. Bunların hepsini timeline'ınıza yukarı yani yüklemiş olacak. Bu yükleme sırasında şurada gördüğünüz videolar yüklenirken bu videoların yüklenmesine ne kadar kaldığını hemen yukarıdaki bu yuvarlaktan izleyebilirsiniz. Importing Media adlı sekmede videoların yüklenmesine ne kadar kaldığını görebilirsiniz. Yavaş yavaş yükleniyor. Ne kadar çok videonuz olursa o kadar uzun sürüyor tabii ki bu. Yüklendikten sonra yan tarafta çıkan sekmeden eject deyip harici belleğinizi çıkarabilirsiniz ki bilgisayarınız çok fazla kasılmasın. Şimdi videomuzu editlemeye başlayabiliriz. İlk önce editlemek istediğimiz video klibimizi aşağıya timeline kısmına alıyoruz. Buraya aldıktan sonra benim yaptığım ilk şey videodaki sesi dinleyip ideal hale getirebilmek için ses ayarı yapmak. Ses ayarı yapmak için de efekt kısmındaki limiter efektini videonun üzerine getiriyorum ve sonra yan taraftaki sekmeden bu limiter efektini düzenliyorum. Gördüğünüz bu gain kısmındaki ibreyi -20'ye indiriyorum ki sıfırdan -20 desibele kadar olan sesleri bloke etsin. Böyle olunca halihazırda bizim sesimiz de azalıyor. Bizim sesimiz azalmasın diye orada gördüğünüz loudness butonuna tıklıyoruz ve sesimizi oradan yükseltebiliyoruz. Daha sonra kesme işlemine başlıyoruz. Kesme işlemi için burada gördüğünüz sekmeden Blade seçeneğini seçiyoruz. Blade seçeneğine aynı zamanda klavyeden B'ye tıklayarak da ulaşabilirsiniz. Blade'i seçtikten sonra kesmek istediğim klibe tıklayıp orayı kestikten sonra yine aynı sekmeden oka bastıktan sonra Blade option'ını, seçeneğini bloke edebiliriz. Tekrardan klipleriniz üzerinde işlem yapmak istediğiniz zaman oka tıklamanız gerekli. Onun haricinde sürekli Blade'de kalırsa her tıkladığınız yeri keser. Yine bu işaretleme kısmını da A'ya basarak halledebilirsiniz. Burada gördüğünüz işlemde uzun zaman boyunca sessize almak istediğim ve hızlandırmak istediğim klipte sesi nasıl azalttığımı göstereceğim. Yukarıda gördüğünüz volüm kısmından klibinize tıklayarak video klibinizin sesini azaltabilirsiniz. Aynı zamanda burada gördüğünüz bu bardan da aşağı yukarı hareket ettirerek yine sesi kısabilirsiniz. Video klibimizi hızlandırmak veya yavaşlatmak için buradaki bara tıklıyoruz ve burada bu opsiyonları seçebiliyoruz. Şu an gördüğünüz klibi hızlandırmak için ×8'i seçiyorum çünkü bayağı uzun bir klip. O yüzden çok sıkıcı olmadan belirli bir hızda halletmeye çalışıyorum. Şimdi tüm altyapı işlemlerini hallettik diyebiliriz. Kesmeleri, hızlandırmaları, yavaşlatmaları. Sırada background'a koyacağımız müzik var. YouTube copyright yani telife çok önem verdiği için Epidemic Sound
download.com adında bir siteden telif hak yemeden müzikleri indirebilirsiniz. Burada gördüğünüz Browse kısmına girince bir sürü müzik kategorisi çıkıyor karşınıza. Neyi seçmek isterseniz arasından seçebilirsiniz. Bayağı zengin bir arşive sahip bir site. Maalesef ki üyeliği ücretli ama benim gibi çok fazla YouTube'la uğraşıyorsanız eğer bu üyeliği satın almanızı tavsiye ederim. Çünkü gerçekten dediğim gibi arşivi çok zengin, çok güzel şarkılar var içerisinde. Hem vokalli hem vokalsiz şarkılar var içerisinde. Ben buradan istediğim müziği seçtim. Seçtikten sonra da download kısmından direkt bilgisayarınıza indirebiliyorsunuz. İndirdikten sonra Finder'a gidip müziği timeline'ıma sürüklüyorum. Ondan sonra da müzik üzerinde kesme işlemleri yapacağım. Bazı yerlerde sesi yükselteceğim, bazılarında azaltacağım. Özellikle intro kısmında sesin yüksek olması daha güzel giriş çünkü. Sonrasında konuştuğum yerlerde sesi azaltacağım ki ben konuşurken arkada sadece hafif bir müzik şeklinde çalsın. Yine bu müzikteki kesmeleri falan yine video kliplerde nasıl yapıyorsak aynı o şekilde yapabiliyoruz. Ses ayarlarını yine volüm kısmından yapabiliyoruz. Burada gördüğünüz gibi bütün videoma aynı şarkıyı arka arkaya yüklüyorum. Background'a yüklüyorum. Kesmek istediğim yerleri kesiyorum. Özellikle hızlandırdığım kısımların seslerini birlikte indirmiştik sizinle. O kısımlarda müziğin sesini yükselteceğim. Birazdan gördüğünüz gibi oralarda yükseltiyorum. Şimdi ben outro dediğimiz videonun kapanış kısmında da sesi yine yükseltmeyi seviyorum. Outro için de daha önceden hazırlamış olduğum outro'mu external'ımdan yine import ederek timeline'ımı alıyorum. Aldıktan sonra yine aynı ses yükseltme işlemini şarkıyla birlikte yapacağız. Bu arada hem ekran görüntüsü aldığım için hem de Final Cut Pro'da çalıştığım için bilgisayar biraz kasıyor ama elimden geldiğince halletmeye çalıştım. Yine burada gördüğünüz üzere müziği kesiyorum ki oradaki kısmını yükselteyim. Orijinal klipteki outro'daki sesi azalttım. Fazla kalan şarkıları sildim. Bu sağda solda gördüğünüz tomurcukları sağa sola hareket ettirerek müziğin videonun başında veya sonunda azalmasını sağlayabilirsiniz. Şimdi sıra intro kısmımı hazırlamakta. Intro kısmın içinde Pixel Film stüdyolarından hazır pluginler aldım. Bunlardan bu gördüğünüz plugin'i intro olarak kullanıyorum. Şu an onu hazırlıyorum. Çok editable pluginler var gerçekten Pixel Film Studio'da. Burada gördüğünüz gibi ismimi yazdım. Yazı karakterini değiştirdim. Ölçeklendirdim. Daha sonra background'un rengiyle oynayacağım. Bulanıklığıyla oynayacağım. Hani dediğim gibi bu tür seçenekler bu pluginlerde çok fazla var. Pixel Film Studio bunları gerçekten çok iyi yapıyor. Bunlardan ayrı bir sürü daha pluginleri var. Ortalama 25-30 dolar civarı fiyatları. Bunları da yine kendi sitelerinden indirebilirsiniz. Gördüğünüz gibi şu an bunun editini yapıyorum. Yerleştiriyorum. Ve introm da hazırlanmış oluyor. Videomun başına ve sonuna böyle arka planı yeşil olan efektleri eklemeyi çok seviyorum. Özellikle bu subscribe efektini. Background'daki yeşilliği götürebilmek için efektlerden keying'e gidip oradan keyer'ı bu video klibin üzerine yerleştirdiğiniz zaman background'u elimine ediyor ve sadece üzerinde oynayan animasyon kalıyor. Bunu o gördüğünüz kutucuktaki transforming'e tıklayarak küçültüp büyütüp video üzerindeki yerini ayarlayabilirsiniz. Burada bahsettiğim bir ürün ismi vardı. Bunun için yine text kısmına gidip custom text'i seçip burada ne yazmak istiyorsam yine videonun üzerinde halledebiliyorum. Bunu da burada fontunu, büyüklüğünü, küçüklüğünü, rengini, her şeyini değiştirebilirsiniz. Bu Final Cut Pro'nun içerisinde halihazırda olan bir uygulama. Evet, videomun son hali bu şekilde. Timeline'ım böyle görünüyor. Üst tarafta videonun üstüne koymak istediklerimiz, alt tarafta videonun altına koymak istediklerimiz bulunmakta. Bu arada videonun başında söylemeyi unuttum ama maalesef Final Cut Pro ücretli bir uygulama. Maalesef fiyatı çok yüksek. Yaklaşık 2000 Türk Lirası. Apple Store'da bulabilirsiniz.
Benim Final Cut Pro'yu indirmemdeki sebep içerisine bu tür şeyleri çok fazla yapabilecek olmam. iMovie'de de bunları yapabilirsiniz ama iMovie için bahsettiğim pluginleri indirmek gerçekten imkansız gibi bir şey. iMovie biraz daha basic. Final Cut Pro'dan gayet memnunum. Dediğim gibi bu işin içerisindeyseniz eğer yani eninde sonunda muhtemelen bu uygulamayı edinmeniz gerekiyor. Videonun çıkışını almadan yani videoyu kaydetmeden önce biraz önce size gösterdiğim o bardan rendering kısmının kapanmış olmasını bekliyorum. Yaptığımız işlemleri tarıyor rendering. Yan tarafta paylaşma butonuna basıp master file'ı seçiyorum. Buradan videomun çıktısını alabileceğim. Settings'e gittikten sonra burada video kodun H264 olmasına dikkat ediyorum. Bu bütün formatlarda bu videoyu kaydedebileceğiniz anlamına geliyor. Çözünürlüğümün ve video kalitemin başta hazırladığım ölçülerde olduğuna dikkat ediyorum. Sonra Next'e tıklayıp kaydetmek istediğim yere kaydediyorum. Kaydetme işlemini yine import işlemi gibi şu an gösterdiğim bardan izleyebilirsiniz. Burada sharing kısmında %100 olunca videonuz kaydolmuş olacak. Umarım birazcık da olsa bu video ile size yardımcı olabilmişimdir. Benim video hazırlama tekniklerim bu şekilde. Final Cut'ı bu şekilde kullanıyorum. Dediğim gibi umarım size de faydalı olmuştur. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşça kalın.